Evet. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bana göre küçük tekerlerin içerisindeki en iyi süspansiyonlu teker diyebileceğim bir ürün var. Kingsong S19. Tüylerim bakın diken diken oluyor bu cihazı anlatırken. Niye biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Kimine göre bu çok iyi olmayabilir. Işıklar böyle rengarenk yanıyor, kapatılabiliyor ama şu gece sürüşlerinde o kadar önemli ki. Bakın arka taraf şöyle, arkadan doğru ışıklar geliyor. Şu tarafta böyle çok göz alıcı, çok güzel geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Lütfen yorumlarınızı aşağıda yapın. Görsel olarak çok beğendiğim, anlatırken çok keyif aldığım, sesime de yansıyordur. Anlatırken çok keyif aldığım bir ürün. Bu tam markanın amiral gemisi değil. Biliyorsunuz yakın zamanda F22 duyurulmuştu. O videoma da lütfen göz atın. Yukarıya koyacağım. O tekere geçmeyecek olsam ikinci tercihim bu teker olur. Evet, geçelim tekerin tanıtımına. Arkadaşlar bu tekerde ne var? 1776 Vh pil var. Bu ne demek oluyor? 150 kilometreye varan menzil demek oluyor. 21.700 yüksek kapasiteli piller kullanılmış. Tabii ki Smart BMS var. Işıklandırma sistemi yine diğer Kingsong'larda olanlar gibi hızlanınca açılıyor, yavaşladınca duruyor. Gün ışığında tamamen kapanıyor. Gece de otomatik kendisi açılan bir sistem var. Bunun yanı sıra İnanılmaz güzel bir müzik sistemi var arkadaşlar. Açtığınız zaman bende ses bombası var. JBL Flip 6 kullanıyorum. Onu bile bastıran bir kalitesi var. Çünkü şurada gördüğünüz üzere bakın midler var, tizler var ve buffer'lı bir sistem. Bassları da duyabiliyorsunuz. Sadece mid tiz değil, aynı zamanda o basın vermiş olduğu hissiyatı da duyabiliyorsunuz. Müzik sistemi çok iyi. Müzik sisteminin iyi olmasının başka bir avantajı daha var. Uyarılar. Uyarılar da gerçekten çok iyi geliyor. Size ulaşıyor. Mesela 60 km hızla gidiyorsunuz. Biraz hızlandınız. Size uyarı verecek cihaz. Cihazın maksimum speed'i 60. Uyarı verdiği zaman duymamanız tehlikeye girmeniz anlamına gelir. Ama bunda iyi bir sistem olduğu için dışarıya uyarılar çok net geliyor. Evet, süspansiyonundan bahsedelim. Süspansiyon yine mekanik. Bildiğiniz gibi S22'nin tarzında bir süspansiyon var. Genel olarak hiçbir şikayet almadık şu ana kadar. İyi bir süspansiyon olduğunu söyleyebilirim. Motor 18-19 inç civarı, yani 19 King S19 diye geçiyor adı. 19 inç diyelim. 19 inç bir motorda 3500 watt motor kullanılmış ve peak power'ı 6500 watt. Yani cihaz rahat akıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz S22 ile kıyaslamak gerekirse bir şeyle kıyaslamam lazım ki anlatabileyim. S22 ilk çıktığı zaman 3300 watt vardı. Bunda 3500 watt var. Hem de çap olarak da biraz daha küçük bir çapı var. Yani cihazın torku daha iyi olacak. 160 Nm tork veriyor. Ideal speed'i, yani boştaki havaya kaldırdığınızdaki speed'i 100 km. 40 derece eğim çıkabiliyor. 60 kilometrede hıza çıkabiliyor reel olarak. Yani 60 kilometreye kadar güvendesiniz demek oluyor ve orada tilt back yapıyor. Tilt back neydi? 60 kilometreye ulaştığınız zaman cihaz güvenli bir şekilde fren yapıyordu. Sizi daha yukarıdaki hızlara çıkarıp tehlikeye atmıyordu. Şimdi biraz anakart tarafına geçelim. Anakart yine Kingsong'un dizayn ettiği güzel bir anakart. Ekranımız yine 32'ye 32 Dot Matrix Display. Dot Matrix Display Kingsong'un yeni cihazlarında kullandığı bir display tercihi. Gün ışığında Easy to Read olarak F22'de de anlatmıştık. Kolay okunabilir olduğu için buna geçildi. Pil output DC'si 100.8 volt arkadaşlar. Sherman S gibi yani. Sherman S'te de 100.8 volt. Bunda da 100.8 volt ve 5 amperlik şarj cihazıyla geliyor. 2 soket var. 1-5 amper daha koyarsanız 10 amperle de şarj edebiliyorsunuz. 4-5 saat içerisinde de pili fulleniyor. Evet arkadaşlar, sırada anti-theft sistem dediğimiz bir sistem var. Hırsızlığa karşı önleme adına olabilir ya da siz bir markete bir yere gittiğiniz zaman cihaza birisi dokunduğunda haberiniz olsun diyelim. O şekilde de çalışıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ben size göstereceğim. Uygulama üzerinden S19'a bağlanıyoruz. Kingsong'un kendi uygulaması üzerinden. Burada bir kitleme özelliği var. Lock diye geçiyor. Buna basıp kilitlediğiniz zaman hemen kırmızıya döndü sistem. Kilit işareti koydu. Ekrandan da bize soruyor ne yapayım diyor. Standby lock. Yani cihaz çalışsın ama kilitlensin. Şimdi mesela siz böyle bıraktınız, gittiniz işinizi hallediyorsunuz.
Birisi geldi dedi ki şunu şuradan şu tarafa alalım, ayak altında durmasın. Evet. Gerçekten çok yüksek bir sesle uyarı veriyor. Ve uygulamadan siz açabiliyorsunuz bunu. O da güzel bir şey. Uyarı verdiği zaman zaten bu sesi duymamak mümkün değil. O kadar uzaklaşmayacağınız için, markette falan olacağınız için kesinlikle duyarsınız. Gerçekten çok yüksek. Benim mikrofonumda şu an noise cancelling açık. Evet. Cihazın size kill switch'ini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Cihazın sağ tarafından tuttuğunuz takdirde kill switch devreye girmez. Sol tarafından tutarsanız devreye girer. Bununla ilgili zaten katalogda da belirtiyor. Yani bu benim hani cihazda bir saçmalık var da böyle değil. Kingsong S19 Tips'te bu var. Bakın sağ tarafından tutarsanız normal use of the handles. Sol tarafından tutarsanız the touch switch for pickup stop. Evet, burada bir tips verilmiş. Güzel bir tips. Ben de oradan öğrendim zaten. Bakın dediğim gibi açıyorsunuz. Buradan tuttuğunuz bir dalga yok. Buradan tutarsanız bir dalga var. Solda devreye giriyor. Ha dediniz ki solu sağa ben nasıl anlayayım arkadaş? O devreye girer, düşeriz. Giderken zaten devreye girmiyor. Yani cihaz akarken nereden tutarsan tut. Kapanmıyor zaten. O ayrı. Ama bu olmasın. Ben burayı normal sap olarak, özelliksiz bir sap olarak değerlendirmek istiyorum. Tamam. O zaman uygulama üzerinden bağlanıyorsunuz. Şuradaki butona 1-2 yaptığınız takdirde devreye giriyor. Onu da ben size hızlıca göstereyim. Lift Stop bölümünde burada double click the switch buton. Bunu apply ederseniz bakın şimdi ne oldu? Buradan istediğim gibi tutuyorum. Bak sağdan tuttum, soldan tuttum. Hiçbir şekilde devreye girmiyor. Ama tık tık yaptım ve devreye girdi. Sizin kontrolünüzde. Old school bir hale geliyor. Evet arkadaşlar. Cihazla ilgili taşıma. Evet. Taşıma kolu burada. Şu vaziyette taşıyorsunuz. Buradan kaldırmayın arkadaşlar. Cihaz 33 kilo. Buradan kaldırırsanız cihazınızın kolu zarar görebilir. Kaldırmanın formülü arka tarafta tutma yeri var. Ön tarafta tutma yeri var. Kill switch'i devreye alıyorsunuz. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. İki taraftan kaldırıyorsunuz. Ya da şuradan süspansiyonun altından kaldırıyorsunuz bu şekilde. Sonra kill switch'i tekrar devreye alıyorsunuz. Kol hani benim boyum 1.78. Bana göre iyi yani. Biraz da kolum böyle bükülüyor bakın şuraya. Tam şöyle değilim. Şu vaziyette boyuma yeterli geliyor. Evet arkadaşlar ilk kez bu tekeri alıp öğrenecekseniz bu haliyle kullanabilirsiniz. Ama cihazın esas ana hali bu değil. Şurada minnak pedler var. Bu minnak pedler çok fazla ayağınızı sıkıştırmadan geriden tutunmanızı sağlıyor. Burası da zaten yumuşak. Yani bu haliyle de cihaz kullanılır aslında. Alt tarafta da ped hoparlör tasarımı. Bunun orijinal kendi pedleri bu. Buraya yerleştiriyorsunuz. Şu minnak pedi alıyorsunuz. Buraya yeri var. Bakın şurada deliği var. Burada da çıkıntısı var. Çok basit. Diğerlerindeki gibi öne mi taktım, arkaya mı taktım dertleriniz yok arkadaşlar. Bakın bu vaziyet bunun nihai hali. Burada ne kazanıyoruz? Daha fazla yumuşaklık, daha iyi tutunma, daha dar bir alan, bacağınız tam oturuyor buraya. Ve dediğim gibi yanlış yere mi taktım, yukarı mı takayım, aşağı mı takayım? Yok. Güzel bir oran var. Ben denedim. Gayet tatmin ediyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu böyle kalsın. Eski koltuk bu kadar etli değildi. Bu koltuk etli. Oturduğun zaman affedersin poponu ağrıtmıyor. Bir de buradayken bakın şöyle gösterelim. Bakın görüyor musunuz? Şurada böyle bir eğim var. Bakın şurada. Şöyle bir tatlı bir eğim var. Bu tatlı eğim sizi öne doğru kaydırmıyor. Burada böyle oturuyorsun, burada kalıyorsun. Atın eğri gibi bu. Burada kalıyorsun. Arkaya doğru da yükseliyor. Buradan inmiyorsun. Buradan da çıkmıyorsun. Burada kalıyorsun arkadaşlar. Bu pozisyonda zaten bakın şöyle kaldırayım da göstereyim. Görüyor musunuz? Arkaya doğru yükseliyor. Şuradan yükseliyor. Burada eğim var. Sizi tam şurada tutuyor. Ve cihazın arkasındasınız. Ön tarafı boş. Yine burada ekranda ucundan azıcık gözüküyor diyelim. O da kapanmıyor. Yani tasarım olarak Kingsong'un bana göre uzak ara en iyi tasarımı diyebilirim bu teker için. Oynat Uğur'cum. Gel.
Bak şurada kimse bilmez bu gizli geçitleri. Bakın burada Type-C ve USB çıkışı var. Burada bir kauçuk kapakla burayı kapatıyor. Bu ne işe yarıyor? Cihazın pilini dışarıda herhangi bir şeyi çalıştırmak için kullanabiliyorsunuz. Sadece cihazla ilgili bilinmeyenler ve benim yorumlarımla anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, hoparlör sistemini bayağı övdük. Biraz da size dinletmek istiyorum. Müzik nasıl geliyor, kulağa nasıl duyuluyor? Gerçekten baslar, tizler, midler nasıl gözüküyor? Işıklarla senkronize oluyor. Onları size bir göstermek istiyorum. Uygulama üzerinden, telefonunuzdan, Bluetooth ayarlarından Kingsong müziğe bağlanıyorsunuz. Bağlandığınızda şu sesi duyacaksınız. Evet, bu sesle birlikte bağlandığınızı anlıyorsunuz. Müzik programı açıp müziği dinleyebilirsiniz. Artı GPS uyarıları dışarıya geliyor. Mesela yolda giderken GPS'i açtığınız zaman yön tarifinde sağa dön, sola dön. Size cihazdan geliyor ve şeye bakmanıza gerek kalmıyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Şimdi geçelim uygulamadan müzik dinlemeye. Evet, açtım. Evet, sesi yükseltiyorum. Gel Mustafa abi şöyle ekrana. Evet, görüyor musunuz? Burada da bir equalizer çıkıyor. Equalizer'da müziğin şiddetine göre ışıklar senkronize oluyor. Kingsong S19 igomobility.com.tr'de satışta. Bütün sorularınızı bana iletebilirsiniz. Bu cihazla ilgili merak ettiklerinizi lütfen aşağıda yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok konuştum. Farkındayım ama sevdiğim için bunu biraz fazla torpilli anlattım. Bütün sorularınızı lütfen yorumlarda bana gönderin. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatınız ikiye ayrılır. Tek tekerden önce ve tek tekerden sonra.